أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادة أصحاب مدد يا مشاهد دستور إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات في رمضان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın en fazlası Ramazan ayında verilen sadakadır. Orada sadaka bir sevap bire 10 olunca Ramazan ayında bire 700'e kadar çıkıyor. Onun için yani her zaman sadaka vermek lazım da zekat için Ramazan'ı tahsis etmek çok daha iyi olur insan için. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdal sadakatil el-lisan kâle ve mel-lisan kâle الشفاعة تفك بها الأسير وتحكم بها الدم وتجر بها المعروف والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه كريهته. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sümer'e der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sadakanın en fazlası dil ile yapılan sadakadır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab buna sormuşlar sahabeler dilin sadakası nedir diye sorunca Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şefaattir. Yani bir başka insan için şefaatçi olman, onun koruman, ben bunu kefilim, bu iyi insandır diye ya onu şehadet edin. O dilin sadakasıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanı kurtarmak, yani kötü şeylerden, kötü hallerden, kötü bir durumdan kurtarmak, o insanın güzel konuşup da bu insanı affettirmek gibidir. Bu sayede bir esir kurtarırsın, esir de kurtarırsın konuşarak, kan dökülmesine engel olursun. Yine insana nasihat verip konuşarak o insanın sadakası olur. Daha kötü olup da bazen kan dökülmesine kadar bazen kavgalar olur. Onu engellemek o dili sadakası olmuş olur. Müslüman kardeşine iyilik ve ihsan gelmesine vesile olursun. O ona gelecek bir kötülüğü def edersin. Karşılığını verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o insana karşı iyilik yapılmasına vesile olursun. Bu ihtiyacı var ya bu yardım ister diye ya kötü bir şeyden uzak durmasının karşılığı. O da hepsi sadaka, dilin sadakası bunlar. Yani dil, tatlı dilinden insanları güzel hallere sokar. Onlardan kötülükler uzak dur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdal sadakati en tüşfe'e kibden jâi'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sadakanın en fazlası aç olan bir canlıya doyurmandır. Bir canlıyı doyurmandır. Yani insan sadaka aç olan doyurman. Kimdir aç? İnsan, hayvan, her türlü şey o aç olanın şeye doyurman. Allah azze ve celle sırf insan demiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan aç olanı doyurman sadakanın en faziletlisidir. İster insan olsun, ister hayvan, ister şey olsun, onu doyurman sadakanın en faziletlisidir. Makbuludur Allah emrinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor gene afdal sadakati islahu datel beyn. Yine
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın çok çeşitleri var. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene izah ediyor. Sadakanın en faziletlisi, en hayırlısı diyor. Buyuruyor. İki kişinin arasını düzeltmektir. Yani küs insanların arasını bulmak, onların problemlerini çözmek, bu da ve sadakalardandır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdal sadakatu hifzul lisan. Gene buyuruyor ki sadakanın en faziletlisi, hayırlısı dili muhafaza etmektir. Yani insanlara dilinden zulmetmek değil, o dilini muhafaza edip hayır söylemektir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalu sadakası sırrun ila fakirin ve cuhdin min mukullin. Kâle Resulullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın yani en faziletlisi, en hayırlısı fakire gizlice veren ve mal az olanın imkanlarını zorlayarak verdiği sadakadır. Yani fakire gizli sadaka vermek o da faziletlidir. Bir de insan az malı olsa da onun imkanlarını el verdiği kadar sadakaya veren o da normal veren insandan daha faziletli olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdal sadakati el-menihu en temneha dirhem ev zahri dabbe. Mesela sana buyuruyor. Sadakanın en faziletlisi dirhem ve hayvanın sırtına binmeyi ödünç ve hibe olarak vermektir. Yani gene bir insanı bir yerden yere götürmek için yol parasını vermek ya o hayvanı ona vermek gene en faziletli sadakalardandır diyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalun nas racan yu'ti cuhda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanın en faziletlisi gücünü zorlayarak malını veren kimsedir. Yani fazla çalışıp o şeyden sadaka veren insandır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayru sadakat ma kana an zahri gınan ve ebda bimen ta'ul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın en hayırlısı zenginlik halinde verilendir. İlk önce nafakasını vermek zorunda olduklarına başla. Yani mal mülkü zengin insan o veren insan sadakasını hayırlı buyurur. Ailesine ilk başta, sonra akrabalarına, sonra yakınlarına başlayarak o sadakayı verir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayru sadakati ma abqat gınan vel yedul ulya hayrun min yedis sufla ve ebda bimen ta'ul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın en hayırlısı, en makbulu ihtiyaçtan fazla olanını vermektir. Veren alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye ilk önce nafakası üzerine olan aile fertlerine başla diyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayru sadakatı el-menihatu tagadu bi ecrin ve teruhu bi ecrin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadakanın en hayırlısı ödünç verilen süt hayvanıdır. Sevapla gider, sevapla gelir. Tabii bu eskiden çoğu insan hayvan beslerdi. Onların değişik usulleri vardı. Ödünç veriyor. Mesela koyunu, keçi veriyor. Sende kalsın 1-2 ay. Sütünü sen al. Sütünden istifade et. O da çok en hayırlı sadakalardan birisidir. Onun giderken sana sevap yazılır, gelirken yine sevap yazılır o hayvanların. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leysa a'zam ecrin min ecr men ma
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki su sayan kişiye su vermekten daha fazla sevabı olan bir sadaka yoktur. Yani su en büyük sadaka sudur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani su sayan insan için o en faziletli odur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma sadakatun afdal min zikrillah teâlâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir sadaka Allah'ın zikrinden daha faziletli değildir. Yani Allah'ı zikretmek de sadakadır. Orada Allah'ı zikretmek en büyük sadakalardan birisidir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ min sadakatin afdal min kavlin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir sadaka birinin sıkıntısını gidermek için söylenen sözden daha faziletli değil. İnsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sıkıntısı olan insan dar durumda olmuş. Kimse yardım etmiyor. Bir şey yani sözden bile olsa yardım yap. Onu yapıp da kurtaran insan o büyük bir sadaka işlemiş olur. Sadaka Resulullah fîmâ kâle kâmâ kâle. جعلنا شرف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام والى ارواح مشايخنا في طريقه النقشبندية العليا خاصة الى امام الطريقة ووقت الخليفة خواجة بهاء الدين محمد تيسير البخاري سيدنا ابو خالد الجواني ولا شيخ الدين دارساني وشيخ الله فاز دارساني وشيخ محمد عبد الحقاني وسائر سادات المصدقين على سطح حسين من حضرتهم وجوال حسين رفاقائي Hacı Mustafa tabi cümlemin geçmişler ruhlar için, şehit şuhada ruhlar için hayırların gelmesi, şerlerin defolması için Allah Teala Fatiha.